Rengini değişti. Ne oldu? Peyniri şarapla birlikte eritiyorlar. Ne güzel çizmiş çocukçuğum. Amerika durur mu? Tabii ki hemen karşılığını veriyor. Her yerde bir su fışkıracak illa ki. Öyle bir memleket. Şu kaburgalı yapılar. Birisinde bir şeyde fiyat yazılıyorsa. Şehir içi ulaşımı ücretsiz çokola favargeri. Tekrar hoş geldin, tekrar diyorum çünkü bir önceki bölümde Cenevre'ye hızlı bir giriş yapmıştık. Şehrin simgesi haline gelen o koca su vanasının aslında nasıl ortaya çıktığını konuştuk. Sonra kendimizi bir anda ünlü kaplıca tesisinde bulduk ve orada Kuğu Saliha ile tanıştık. Botanik bahçesinde dünyanın en düzenli çimlerini kıskandıracak bir ortamda dinlendik. Göl canavarının hikayesiyle de hafif bir ürperdik. Birleşmiş Milletler'e uğrayıp İsviçre'nin tarafsızlık politikasını da konuşmadan geçmedik tabii. Bu bölümde dolu dolu keşfimize Eskişehir'den devam ediyoruz. Cenevre'nin hikayesi göl kıyısındaki çok eski yerleşimlerde başlıyor. Şehrin gerçek formunu almaya başlaması ise milattan sonra 4. yüzyıllarda Roma dönemine denk geliyor. Roma sonrasında Cermen kavimleri geliyor. Şehir bir dönem Burgonya Krallığı'nın başkentliğini yapıyor, el değiştiriyor derken yeniden Burgonya'ya dönüyor. Burgonya tanıdık geldi değil mi? Geldi mi? Gelmedi. Hiç mi? Vay. Bugün keyifle içtiğimiz Fransız Burgonya şarapları var ya, ismini Fransa'nın bu bölgesinden alıyor. Neyse biz hikayemize devam edelim. Bu dönemde kent Cenevre Piskoposluğu'nun merkezi haline geliyor. Piskopos hem ruhani hem dünyevi otorite. Adalet, vergi, ticaret pek çok konuda söz sahibi. Erken feodal dönemde şehir aynı zamanda kontların topraklarının da kalbi. 12. yüzyıldan sonra piskoposlar prens piskopos statüsüyle Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun vasalı olarak kenti yönetiyor. Ama bu otoriteye sürekli kafa tutan biri var. Savoy Hanedanı. Ben onun tahtına oturacağım dedim. Dikkat et de ben oradayken oturma. Savoy Hanedanlığı'ndan Nice bölümünde de fazlaca bahsetmiştik. İstersen bundan sonra gidip onu da izleyebilirsin. Bu güçlü aile zamanla dük statüsüne yükseliyor ve Cenevre üzerindeki nüfuzlarını arttırmak için agresif bir politika izliyor. Piskoposlar da buna karşı halkın desteğini toplamaya çalışıyor ama şehirli yurttaşlar düklerden pek vazgeçmek istemiyor. Sonunda Savoy dükleri her yurttaşın üyesi olduğu genel konseyi, kentin yasama organını tanıyan bir sözleşme sunuyor. Bu güç dengesini tamamen değiştiriyor. 15-16. yüzyıllarda piskoposluk koltuğuna kendi ailelerinden kişileri oturtmaya bile başlıyor. Allah Allah Allah. Cenevre sonunda Savoy etkisini dengelemek için Bern ve Fribourg kantonlarıyla ittifak kuruyor ve 1530'larda hem Piskopos'tan hem Savoy'dan koparak kendini bağımsız bir devlet olarak ilan ediyor. Katolik Savoy ordularına karşı Protestan Bern'in desteğini alıyorlar, Protestanlığı benimsiyorlar. Ama Protestanlık ilk etapta herkese de cazip gelmiyor. İşte bu karmaşanın ortasında sahneye Fransız reformcu Jean Calvin çıkıyor. Calvin, Cenevre'yi modern bir şehir devlete dönüştürüyor ve Calvinizmi burada kökleştiriyor. Bence buraya bir virgül koyalım çünkü Eskişehir'de 12. yüzyıldan kalma ve tarih boyunca nice ünlüyü ağırlamış Les Armures restoranındaki rezervasyon saatimiz gelmiş bile. Biraz acıktık gibi sanki. Middleton. George Clooney. Ne güzel çizmiş çocukçuğum. Bakayım. Merci. Güzel çizmiş gerçekten. Yetenekli. Değerli dostlar, tabii Cenevre'yi gezerken İsviçre mutfağının vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi fondüyü de denemeden olmaz.
Fondü aslında şu an masamızda da gördüğünüz üzere hali hazırda sıcak kalması için altında bir ısıtma sistemi de bulunan sıcak bir peynir tenceresiyle sizlere servis ediliyor. Eritilmiş bir peynir var içinde aslında. Yanında da patates ve ekmek de geliyor. Etimolojik olarak bakacak olursak Fransızca'da fondre kelimesi eritmek demek değerli arkadaşlarım ve eritilmiş peynir olduğu için isim kökeni buradan geliyor. Ve genellikle gruyère peyniri ve vacherin peyniri ya da kullanılıyor. Gelen tencereye daha önce peyniri eritmeden önce sarımsakla şöyle bir geçiyorlar, ovalıyorlar tencereyi öyle söyleyelim. Daha sonra peyniri şarapla birlikte eritiyorlar. Şarabın miktarı, kullanımı açısından bakacak olursak da Cenevre'de de tabii ki şarap kullanılıyor ama Bern kantonu ve başkent Bern'de biraz daha sert yapılabiliyor bu. Daha oransal olarak değişiklik gösterebiliyor. İsviçre'nin milli yemeği sayılabilecek fondü kulağa epey bir romantik geldi değil mi? Ama işin aslı pek de öyle değil. İkinci Dünya Savaşı'na kadar İsviçre'nin çoğu yerinde hiç bilinmiyordu bile. Bu ulusal yemek imajı 20. yüzyılın ortalarında İsviçre Peynir Birliği'nin yürüttüğü dev bir pazarlama kampanyasının eseri. Yüzyıllar boyunca İsviçre'nin büyük kısmında peynir nadir tüketilen bir üründü. 19. yüzyılın ortalarında süt kooperatifleri kurulup peynir ihracatı patlayınca ülkede bir peynir çılgınlığı başlıyor. Cheese. It's milk that you chew. Ama bu çılgınlık sadece varlıklıların sofrasına ulaşabiliyor. Köylüler ve işçiler için peynir hala lüks. Modern fondünün hikayesi ise çok daha mütevazi bir yerden doğuyor. Eski kırsal hayatı düşünün. Ekmek haftada bir kez pişirilir. Günler geçince de taş gibi olur tabii. Birileri ya biz bu bayat ekmekleri eski peyniri eritip içine bandırsak dediğinde bugünün fondüsünün ilk kıvılcımı çakılıyor. Kakelon denen tencerede peynir yavaşça eriyor. Bu basit ihtiyaç zamanla bir kış ritüeline dönüşüyor. 1930'lardan itibaren İsviçre Peynir Birliği devreye giriyor. Ülke çapında peynir tüketimini arttırmak için fondüyü ulusal bir sembole dönüştürme planı başlıyor. Askeriyeye fondü setleri dağıtılıyor. Tamamen bölgesel tarifler kurgulanıyor. Fondü iyidir ve iyi ruh hali verir gibi unutulmaz sloganlarla tüm ülke ikna ediliyor. God, it's so good. So good. 1964'te New York Dünya Fuarı'nda Amerika'ya tanıtıldığında ABD ilk kez fondüyle tanışıyor ve öyle seviyor ki bugün hala yaşayan The Melting Pot zincirinin doğmasına kadar gidiyor konu. Günümüzde ise fondü yemenin bir adabı var. Mesela ekmeği fondü potuna düşüren masaya içki ısmarlar ya da hesabı öder. En sonunda dibinde oluşan o kızarmış peynir kabuğu sofranın kutsal lokması kabul edilir. Yani mesela sevdiceğinizle İsviçre'de fondü yiyorsanız dibini bırakın o sıyırsın. Güzel jest olur, size de artı puan kazandırır. Hadi enerjimizi de topladığımıza göre Eskişehir'in sokaklarında kaybola kaybola Parc des Bastillons'a inmeye başlayalım. Ne dersiniz? Üzerine gönderdiyse bir yana kullanmış olabilir. Osmanlı'ya karşı kullanmış olabilir. Attılar mı bu topları bize diyorsun? Tonozlu yapılar var ya burada. Şu kaburgalı yapılar derler buna. Bunlar gotik mimarinin temel özellikleri. Senin dediğin Notre Dame Katedrali de böyle. Ve reformun yani protestanlaşma hareketinin öncüsü. 1800 mü 1700 mü? Bu söylediğim 1500'lü yıllar. 1500. Değerli dostlar, arkamda görmüş olduğunuz meydan şehrin en eski meydanı. En yeni meydanından buraya doğru geçtik. Burada da çok güzel kafe ve restoranlar mevcut bu arada. Şimdi nereye devam ediyoruz hocam? Reform duvarına gidiyoruz. Lise 2 tarih falan değil mi bu durum? Herhalde o zamanlar gördük. Hatırlamıyorum. Orta Çok çağ. uzun zaman geçti üzerinden.
insanların bu fıskiye severliği nedir peki? Yani bak şurada da var ya bir tane fıskiye. Her yer fıskiye kaynıyor. Her yerde bir su fışkıracak illa ki. Öyle de bir memleket. Park, bahçe maşallahları var yani botanik. Çok şanslılar. Evet. Yani herkes bir klasiği. Aynen. Saat zaten. Aynen. Her yerde saat markaları. Saatler, takım elbiseler. Herkes çok şık. Şık diyorlar ya onlar. Çikolata. Çikolata. Çikolata Emily. Baksana Switzerland yazmışlar. Nasıl? Aa çok tatlı isim esprisi. Evet. Switzerland. Yalnız marketing işini çok iyi biliyorlar. Evet, kesinlikle. Big Bang Cafe var şeyde Sörn'de. Oraya gittim. Orada da menü oluşturmuşlar ya, fizikten alıntı. Ha. Böyle isim, normal isim yok. Mesela curry'li tavuk yani aslında. Curiosity gibi hani curry Güzel. chicken falan böyle. Güzel. Değişik söylemleri var. Ben marketing yönünden de beğendim kendilerini. Evet, biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Cenevre Üniversitesi'ndeyiz arkadaşlar. Bahçesindeyiz ve tamamen tesadüf üzere girdiğimiz bahçede şu an hangi etkinlikler oluyor önce? Pride haftasına gelmişiz. Benim günlerim ve haftalarım çok karıştığı için önemli günler haftalar vardı eskiden hatırlar mısın? Ya evet ya, öğretirlerdi. Olsa iyi olurmuş şu Ama an. bunu yazmazlardı zaten, önemli günler vardı. Churros, ay memleketim, çok severim. İspanya'ya gitmeyeli de bayağı oldu. Première scène avec autant de public. On a des actualités à la rentrée. Donc, Deyince söylersin. Başla. Başlayayım mı? Anlatıyorum. Bu insanlar nasıl din değişti? Ne oldu? Adamlardan benim alabilirsin. Kalbin abine doğru mu? Tamam başlıyorum evet. Tamam ciddiyet artık o zaman din anlatacağız şurada. Değerli dostlarım, Cenevre'nin gezilecek, görülecek yerlerine şu anda Cenevre Üniversitesi kampüsünde yer alan ve aynı zamanda sınır hattını da oluşturan diyebileceğimiz Reform Duvarı'ndan devam ediyoruz arkadaşlar. İsviçre'ye gelip de, Cenevre'ye gelip de reform hareketlerinden bahsetmemek mümkün değil. Reformun etkisini çok yoğun bir şekilde görüyoruz. 16. yüzyılda Katolik Kilisesi'nin uygulamalarına karşı olarak protestanlaşma eğilimi ortaya çıkıyor Avrupa'da. Martin Luther King'in 95 tezini Almanya'da bir kilisenin kapısına çivilemesiyle başlayan bu hareketler İsviçre'ye nasıl yansıdı? Bu noktada karşımıza John Calvin çıkıyor arkadaşlarım. John Calvin 1536 senesinde protestanlaşan İsviçre'nin özellikle de Cenevre'nin protestanlaşma sürecindeki rol modeli ya da öncüsü, lideri diyebiliriz. Çünkü protestanlaşma süreci aslında hem toplumsal hem dini bir değişim getirdi. Zira halkın İncil'e ulaşması, okuma yazma oranının artması, daha sade ve bilgi temelli bir hayatın benimsenmiş olmasıyla aslında ön plana çıktı bu dönemki değişimler. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Reform Duvarı'nda değerli arkadaşlar o dönemde reform hareketlerinin öncüsü tabii John Calvin başta olmak üzere bütün figürlerini görüyoruz ve yine karanlıktan sonra ışık ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Bu da bu dönemde protestanlaşmanın halkın hem toplumsal hem dini anlamda ne gibi değişimlere uğradığını gözler önüne seriyor. Şehre sığınan Fransız ve İtalyan protestanların arasında soylu aileler de vardı. Bu aileler servetlerini de beraberinde getirdiler. Zamanla 25'ler konseyindeki etkilerini de arttırdılar tabii. Yeni bir konsey de nereden çıktı şimdi diyorsanız 17. ve 18. yüzyılda Cenevre'de yönetim aristokrat ve patrik sınıfın elinde bir oligarşiydi. 25'ler şehrin elit yönetici grubu, yürütme organı gibi işliyordu. Daha önce bahsettiğimiz genel konsey ise yasama işlevi görüyordu ve o da aristokrat çevrelerin gölgesindeydi. Vatandaşlık hakkı da kısıtlıydı o zamanlar. Tahmin edeceğiniz üzere bu düzen herkesi memnun etmedi.
Hem bazı vatandaşlar aristokrasiye karşı çıkmaya başladı hem de vatandaş olmayanlar hak talep ediyordu. Yönetimi sınırlamak isteyen bir muhalefet doğdu. Buna rağmen 18. yüzyıl Cenevre'nin parlama dönemiydi. Sonra Avrupa çalkalandı. 1802'de Cenevre Napolyon'un egemenliğine girip Fransa'ya bağlandı. Şehir durakladı. Les Armures restoranının önündeki toplar da o dönemden de hatta gördük birlikte. Napolyon yenilince 1814'te Cenevre tekrar bağımsız cumhuriyet oldu ve İsviçre Konfederasyonu'na katıldı. 19. yüzyılda işçi ağırlıklı Saint Gervais mahallesi ayaklandı ki bugün mütevazi, orta karar konaklama imkanlarının olduğu bir mahalledir. Seyahat ipuçlarına birazdan değineceğiz. Bu ayaklanmayla muhafazakar hükümet devrildi ve sahneye Cenevre'nin kurucusu kabul edilen James Fezzi çıktı. Demir yollarını getirdi, Cenevre Bankası'nı kurdu, şehri bugünkü modern haline doğru genişletti. Ardından 1848'de İsviçre federal sisteme geçti. 20. yüzyıla geldiğimizde Cenevre artık 1. bölümde sıkça bahsettiğimiz uluslararası diplomasi şehri kimliğine kavuşmuştu. Sanayi geriledi, ticaret ve finans öne çıktı. 1960'larda kadınlara oy hakkı veren ilk kantonlardan biri oldu. Cenevre Soğuk Savaş diplomasisinin de sahnesindeydi. 1985'te Reagan ve Gorbaçov'un tarihi buluşması burada gerçekleşti. 90'larda ekonomi biraz sendeledi, işsizlik yükseldi ama uluslararası rol devam etti. 94'te Çocuk Hakları Sözleşmesi burada müzakere edildi. 2013'te İran nükleer programı için kritik anlaşma yine burada imzalandı. Yani demem o ki küçük bir şehir ama sürekli dünya tarihinin merkezinde. Nereden nereye değil mi? Nereden nereye demişken sohbet esnasında Cenevre'nin İstiklal Caddesi diyebileceğimiz o şık alışveriş caddesine geçtik biz. Hadi meşhur İsviçre çikolatalarından seçelim de ağzımız tatlansın. Burası İstiklal. İstiklal Caddesi. İstiklal ruhu da kalmadı artık ya. Gerçekten. Biraz şişhane belki. Şampanyalı. Bu fiyat bile yazmıyor. Bilirsin gibi bir şeyde fiyat yazmıyorsa o pahalıdır. O pahalıdır. Cenevre'nin ünlü caddelerinden diyelim, alışveriş caddelerinden Croix d'Or Caddesi'nden geçiyoruz şu anda. Burada bilindik markalara yer verilmiş çok fazla mağaza var. Öte yandan birçok çikolata dükkanına da tabii ki ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda hediye dükkanları da, hediyelik eşya dükkanları da yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge genel itibarıyla sahil şeridiyle Eskişehir arasında bulunan bir boylu boyunca uzanan ve üzerinden yine tramvay hattı geçen bir cadde. Bugün keşfettim. Ne düşünüyorsun çikolatacılar hakkında? Valla el yapımı çikolataları bence gayet güzel zaten. Fiyatlar meşhur ya. nasıl fiyatlar? Fiyatlar biraz can yakıyor evet. Can Bizim yakar Türk ama- paramızın karşılığı olarak biraz can yakıyor. Ama İsviçre Hayatımda çikolatası. yediğim en pahalı çikolatalar. O yüzden hakkını versinler. Zaten dünyada kakao da azaldı. Bunlar da güzel bir şeye benziyor aslında bu arada. Ya da o gittiğimiz çikolata markasından alacağım. Kayer. Şeyinden. Mantıklı. I'll go with this one. Okay. Arkadaşlar burada aynı zamanda tadım da yapabiliyorsunuz. Lederek'teyim şu anda. Lederach düzeltelim. Çikolata dükkanlarından bir tanesi burada. Cenevre'de meşhur. Ben de bunu anlatacağım. Bunun fiyatı yaklaşık olarak size söyleyeyim. 15. Evet. 15 frank. Madam. 15 frankmış. Bence iyi. Yaklaşık 95 gramlık bir çikolata. Yani iyi derken İsviçre şartlarına göre iyi. Hemen sizlere bir seyahat ipucu daha paylaşayım değerli arkadaşlarım. Tabii ki İsviçre Cenevre'de birçok çikolata dükkanı var, envai çeşit marka var. Fakat benim daha önce gelmeden önce pinlediğim 2 yer vardı arkadaşlarım. Elimde görmüş olduğunuz Lederach'tan aldığım çikolatalar var. Bunun dışında Şokola Favargeri pinlemiştim yine aynı şekilde Cenevre'de uğramak üzere. Dolayısıyla bu şehre geliyorsanız it's fine, no worries. Yes, thank you. Dolayısıyla arkadaşlarım Cenevre'ye geldiğinizde bu 2 yer sizin için de memnun edici olacaktır diye düşünüyorum ama dediğim gibi envai çeşit çikolata dükkanı var. Oh my god. Severim. Komşu. Cenevre'de neye denk geldik dersiniz? Sokak Lezzetleri Festivali değerli arkadaşlar. Dünya mutfağından eserler, yemekler. Ay yoruldum artık. Güzel bir meydanda kurulmuş durumda. Parc de Bastillon'a çok yakın.
böyle bir etkinlik karşımıza çıktı. Cenevre çok hareketli. Akşamları da çok hareketli, öyle değil mi? Akşamları da çok hareketli. Yaşayan bir şehir. Çok karma bir kültürün olmasının etkisi var bence. Kozmopolit bir ortam olduğu için aslında her kültüre farklı insanlara hitap edebiliyor. İsviçre'nin modern lüks saat üretimi bağlamında da dünyada bir numara olduğunu birçoğumuz biliyoruzdur. Ama hep böyle miydi? Bu işin arkasındaki enteresan hikaye neydi? Rönesans dönemine gidiyoruz. Aslında zamanı ölçmek çok zor, çok pahalı, oldukça meşakkatli o dönemlerde. Ama ve lakin ilk defa şu an günümüzde bildiğimiz kol saatinin atası nerede üretiliyor dersiniz? İsviçre değil cevap. Almanya'da arkadaşlar. Almanya'da bu ilk saatler üretiliyor. Herkes erişemiyor bunlara. Oldukça pahalı tahmin edersiniz ki. Hollandalılar ve Fransızlar da saatçilik konusunda oldukça iyi durumda. Sektör orada gelişmeye devam ederken arkadaşlar meşhur reform hareketlerine geliyoruz. 1536 senesine geliyoruz. Neler oluyor? Huguenotlardan Berlin turumuzda bahsetmiştik. Eğer dilerseniz oraya da gidip Gendarmenmarkt'ta verdiğim bilgiye kısaca bakabilirsiniz. Yine karşımızda tarihte Huguenotlar çıkıyor. Bunlar kimlerdi? Fransız protestanlar arkadaşlar. Kendilerine güvenli bir bölge arayan, reform hareketlerinde Katolik baskısından kaçmak isteyen aslında Fransız protestanlar. Berlin'e de gitmişlerdi. Çok benzer şekilde nereye geliyorlar? Cenevre'ye. Peki bu gelenlerin içinde kimler var? Ustalar arkadaşlar. Şimdi Fransız saat işçiliği bilen ustalar Cenevre'ye taşınıyor ama Cenevre'de bu sırada neler oluyor? Jodo'dan bahsetmiştik. Hatta Jodo şu an arkamda kaldı. Kuyumculuk tesislerinde kullanılan pompaydı biliyorsunuz. Öyle çok da süslü bir şey değildi. O dönemde tabii Cenevre kuyumculuk ve altın işlemeciliğinde son derece ön planda. Ama ne var arkadaşlar? Protestanlık sadelik getiriyordu. Yapılan düzenlemeler mücevher üretimine kısıtlama getiriyordu. Ve sadece bundan muaf olan neydi dersiniz? Saatler. Tabii gel zaman git zaman Fransız saat ustaları, Huguenotlar, buraya yerleşenlerle birlikte İsviçreli altın ustaları güçlerini birleştiriyor ve ortaya İsviçre saatçiliğinin temeli çıkıyor. O dönemde İngiltere'de de saat üretimi var arkadaşlar. Cep saatleri vesaire üretiliyor ama bir saatin tek bir ustanın elinden tek bir yerde çıkması pahalı bir yöntem. İsviçre ne yapıyor dersiniz? Saat parçalarını farklı yerlerde üretip daha sonra bir noktada toplamak üzerine gidiyor. Jura dağlarındaki çiftçilerden de destek alıyor. Çünkü çiftçiler de çetin kış şartlarında kendi işlerini yapamadıkları için orada saat parçaları üretme yoluna gidiyorlar. Onlar için de istihdam oluyor. 1850'lere geldiğimizde İngiltere'nin üretimi yıllık 200 binlerdeyken İsviçre'de bu 2 milyonlara çıkıyor. Amerika durur mu? Tabii ki hemen karşılığını veriyor. O da kendi saat endüstrisini yetiştirmeye başlıyor o dönemlerde arkadaşlar. İsviçre yine bir inovasyon hatağıyla geliyor Amerika'ya karşı. Su geçirmez saatleri piyasaya sürüyor. Acısa da öldürmez diyor. Hemen inovasyon ve teknolojiye sarılıyor. 1970'lerde de kuars krizi, yani Japonya'nın Seiko gibi markalarının pille çalışan hassas saatler üretmesiyle yine İsviçre saatçiliği bir oturup düşünmesi gereken noktaya geliyor ama yine zekice bir pazarlama hamlesiyle ne yapıyor? Kendisini yeniden konumlandırıyor. Zaman ölçmeyiz, aynı zamanda prestij ve lüks vaat ederiz diyorlar. Pazardaki yerlerini hem inovasyon hem pazarlama bakış açısıyla güvene alıyorlar. İsviçre saatçiliğinin gücünde rakamlar zaten tek başına konuşuyor. 2020 verilerine göre İsviçre yılda yaklaşık
yaklaşık 20 milyon saat üretiyor. Adet olarak tüm dünyadaki üretimin yaklaşık %3'ü ama değer bazında dünya saat endüstrisinin yarısından fazlası. Yani az üretiyor ama pahalı, nitelikli ve prestijli üretiyor. Ama iş sadece İsviçre'de üretildi demekle bitmiyor. Bir saatin Swiss made olmasının katı şartları var. Parçalar dünyanın dört bir yanından gelebilir ama nihai ürün İsviçre'de monte edilecek. Saatin toplam üretim maliyetinin de en az %60'ı İsviçre'den oluşacak ve kalite kontrol burada yapılacak. Sık karıştırılan bir konu da var. Cenevre mühründen bahsettik. Her Cenevre mühürlü saat Swiss made'dir ama her Swiss made Cenevre mühürlü değildir. Cenevre mührü işin artık iyice elit ligi. Bugün dünyada Swiss made etiketini taşıyan Patek Philippe gibi devler var. Eğer Cenevre'de yeterli vaktiniz ve biraz da özel ilginiz varsa Patek Philippe Müzesi kesinlikle uğranması gereken yerlerden biri. Giriş ücreti 10 İsviçre frangı. Cumartesileri 14.30'da İngilizce rehberli tur var. Pazartesi hariç her gün 14-18 arası açık. Cumartesi günleri 10'da açılıyor. Saatçilik tarihini ve markanın ikonik parçalarını bir arada görmek için birebir. Tabii günümüzde İsviçre saatçiliğinin en büyük rakibi de artık belli, akıllı saatler. Bu da sektörün en güncel sınavı. Kimi markalar kendi akıllı saatini üretiyor, kimileri ise geleneksel ustalığı teknolojiyle harmanlayarak kendini yeniden konumlandırıyor. İsviçre saatçiliği hala değişerek ayakta kalmayı başarıyor. Biz ise dönüş uçağı öncesi son saatlerimizi Cenevre'nin Baby plajında geçirirken hadi gelin sizin seyahatinizde işinize yarayacak tüm pratik ipuçlarını hızlıca bir toplayalım. Unuttum sandınız değil mi? Asla unutma. Bizler İsviçre Rivierası turumuzu yani Cenevre, Lozan ve Montreux'u içeren turumuzu an itibariyle yavaş yavaş tamamlıyoruz ama tabii ki sizleri unutmadım. Seyahatlerinizde size yardımcı olacak ipuçlarını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bunlardan ilki arkadaşlar İsviçre frangı kullanıyor. Her ne kadar birçok yerde kredi kartı geçerli olsa da gelmeden önce bir miktar frangı yanınızda bulundurmanız faydalı olur. Burada exchange office arar ve dönüşüm yapmak isterseniz de çok sıklıkla görmedik. Bunu söylemek istiyorum. Bir diğeri de prizler konusu arkadaşlar. Burada J tipi prizler kullanılıyor ve bizim C tipi dediğimiz gövdesi biraz daha ince olan prizlerimiz uyum sağlıyor. Fakat P tipi daha büyük gövdeli prizlerimiz uyum sağlamıyor arkadaşlarım. Dönüştürücü tercih edebilirsiniz ya da eğer C tipi prizli bir ürün getiriyorsanız getirebilirsiniz. Uyum sağlayacaktır. Bir diğer nokta otellerinizin kaldığınız süre boyunca şehir içi ulaşımı ücretsiz kullanmanıza olanak tanıyan pasler vermesi. Gelmeden önce otelinizden bunu talep edebilir ya da check-in sırasında yine hatırlatabilirsiniz. Cenevre'ye gelmek için bildiğimiz Schengen vizesi gerekiyor. Şehir içinde bütçe dostu orta karar konaklama için Saint-Gervais, Dorsier Meydanı çevresi ve Gare Cornavin ile göl arasındaki bölge oldukça ideal seçenekler. İstanbul'dan 3,5 saat süren direkt uçuşlarla kente ulaşmak mümkün. Cenevre rakımı yüksek bir şehir. Alp dağlarının etkisiyle Mayıs-Eylül arası en keyifli dönem. Tabii kış tatili için gelmek isteyenler diğer ayları da değerlendirebilir. Kompakt bir yapıya sahip olan şehir, büyük ölçüde yürüyerek gezilebiliyor. Havalimanından merkeze ulaşım çok kolay. Havalimanındaki trenle Geneva Cornavin ana istasyonuna yaklaşık 6-7 dakikada varabiliyorsunuz. Uçuşları da hesaba katarsak 2 gece 3 gün Cenevre'yi gezmek için yeterli. Fakat CERN'e uğramak ya da Birleşmiş Milletler'i detaylı gezmek gibi planlar varsa 3 gece 4 gün yapmak daha rahat. Cenevre'nin lezzetlerinden fondü ve çikolataya ek olarak rendelenmiş patatesten yapılan klasik İsviçre yemeği rösti, armut tartı, Cenevre sosisleri ve raclette peyniri de listelerde yerini almayı hak eden seçenekler arasında. Cenevre, günübirlik geziler ve çoklu rotalar için de uygun bir merkez. Sınırı geçip Fransa tarafındaki büyüleyici Ortaçağ köyü Annecy'ye otobüsle bir, araçla yarım saatte ulaşılabiliyor. Tren de seçenekler arasında. Yine Fransa tarafındaki Batı Avrupa'nın en yüksek zirvesi Mont Blanc'ın eteklerine kurulu Alp kasabası Chamonix'e gidebilir, Fransa'nın en büyük buzulunu görebilir ve açık hava spalarının yanı sıra 3800 metreden manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Araçla 1 saat, otobüsle 2 saatte direkt olarak ulaşmak mümkün. Göl çevresinde Riviera hattını tamamlamak isterseniz de 45 dakikada Lozan, oradan 15 dakika daha ekleyelim, Montreux'e trenle rahatça geçebilirsiniz. Ki biz bunu yaptık. Lozan, Montreux ve Çikolata Treni Gruyère Köyü bölümlerimize de bekliyoruz sizi. Bu bölgeler göl manzarasıyla tam bir İsviçre rotası. Bu kadar etkileyici olduklarını biz de bilmiyorduk açıkçası. Ve 5000 kere duyduğunuz üzere bölümler ve keşifler hoşunuza gittiyse fikrinizi paylaşmayı ve alttaki beğen tuşuna basmayı unutmayın ki görüp mutlu olayım. Bir sonraki bölümü daha da coşkuyla hazırlayabileyim size. Ve bu 3 şehirde, Cenevre'de, Lozan'da, Montreux'de gezilecek yerler hakkında da
listeler ararsanız arkadaşlarım, kişisel Instagram hesabımdan paylaştığım hiçbir gönderiyi boş geçmiyorum. Siz de göreceksiniz. Her gönderinin altında bunların kısa bilgilerle listelenmiş halini bulabilirsiniz. Geldiğinizde nereyi göreceğinizi bilmek adına sizlere fayda sağlar. Bizler şimdi İsviçre Rivierası'ndan, Cenevre Gölü'nden, Lac Léman'dan sizlere selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bir sonraki seyahatinizin, sizlerin seyahatinin de çok keyifli geçmesini diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, bol uçuşlar diliyorum.